Cildimden çıkarttığımda wow, iyi ki de yapmışım, çok güzel oldu dediğim bir maske. O yüzden hemen siz de deneyin istiyorum. Süt kullanacağım. İçerdiği laktik asit ciltteki ölü hücreleri temizleyerek cilde daha genç ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırıyor, parlatıyor. 2 yemek kaşığı sütün üzerine ne geldi biliyor musunuz? Safran geldi. Çok kıymetli. Çok harika bir bitki bu. Biraz pahalı biliyorum ama azıcık alsanız size günlerce, aylarca yetecek. Bakın şu kadarcık. Şöyle incecik 5-6 tane safran inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Lütfen bunu yemeklerinizde kullanın, çayını için ve cilt güzelliği için gerçekten paha biçilmez etkileri var. Sadece süt ve safranı karıştırarak çok güzel bir cilt temizleme toniği elde edebilirsiniz. Bununla yüzünüzü silerseniz ışıl ışıl olur. Şimdi biz buna çok güzel eklemeler yapacağız. Mikrodalgaya atıyorum. Benmari usulü de ısıtabilirsiniz. Sadece şöyle 15 saniye ılımasını istiyorum. O safran sütte kendini tamamen bıraksın. Bakın şöyle bir serçe parmakla test edelim. Sıcaklık istediğimiz kıvamda mı? Evet, ılık. Ne yakıyor ne de soğuk. Şimdi bunun üzerine maya, kuru mayayla harika bir maske yapıyoruz. Yağlı ciltlerde dengeyi sağlıyor. Kuru ciltlerde ise pullanıp dökülmelere engel oluyor. Yani tüm cilt tipleri kullanabilir bu maskeyi. Sivilce, akne varsa onları gideriyor. Çok güzel nemlendiriyor. Ölü derilerden cildi arındırıyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Yaşlılık belirtilerini geciktiriyor. Şimdi bunun üzerine 1 yemek kaşığı da sıcak su döküyorum. Maya tamamen çözülsün, mayalansın istiyorum bu karışım. Cildim de şöyle yıkadığımda maya gibi olsun, şöyle taptaze, çok güzel olsun. Gerçekten bu maskeyi çıkarttığımda çok güzel oldu deyip böyle yüzünüze dokunma isteği oluşturuyor. Çok memnun kaldım. Çok beğeneceksiniz. Kapak kapattım üzerine. Şöyle bir 10 dakika mayalanmaya bıraktım. Çıkarttım. Biliyorum böyle biraz sıvı formda. Daha katı formda yapıp, yani süt ve su miktarını daha az formda yapıp sadece böyle de uygulayabilirsiniz. Ama ben buğday nişastası da ekliyorum. Şöyle, çünkü bekledikten sonra şöyle sıyırıyoruz ya. Nişasta da o peeling etkisiyle ölü deriyi atmada, cildi beyazlatıp aydınlatmada çok güzel sonuçlar almamı sağlıyor. O yüzden ben biraz daha sıvı formda yapıp üzerine 1 tatlı kaşığı da buğday nişastası eklemesi yaptım. İyice karıştırıyorum. Dilerseniz şöyle bir 10 dakika daha beklettikten sonra sürebilirsiniz. Ve son olarak ozon yağı, eğer varsa ozon yağı, yoksa da gidin alın lütfen, bu yağ çok iyi geliyor cilde. Hem cildi sıkılaştırmada, aydınlatmada, sivilce, akne izlerini gidermede, hem cildin nefes almasını sağlamada çok etkili bir yağ. 10 damla kadar ozon yağı damlattım. Bu yok, yerine ne kullanabilirim diyorsanız birkaç damla sızma zeytinyağı olabilir. Vitamini harika olur. Tatlı badem yağı kullanabilirsiniz. Kantaron yağı kullanabilirsiniz ki ben en çok sevdiğim yağlardan biri de kantaron yağıdır. Her derde devadır. Mutlaka el altında bulundururum. Ama ozon yağı bu maskeye inanılmaz iyi geldi. Lütfen, yoksa hemen tedarik edin. Kremi de çok seviyorum ben, ozon yağı kremini. Şimdi bunu sürdüm ellerime. 20 dakika beklettikten sonra zaten cildim bir gerildi. Ne zaman çıkartacağımı bana gösterdi cildim. Sonra ılık suyla şöyle bir temizleme fırçası varsa, yüz temizleme fırçanız varsa onunla peeling yapa yapa çıkartın. Bir de cildi nasıl güzel beyazlattığını, cilt rengini nasıl güzel açtığını, tertemiz yaptığını görünce bayılacaksınız. Çıkarttım, ova ova tertemiz yaptım ellerimi. Böyle gıcır gıcır oldu gerçekten. Ve son adım olarak da her zamanki gibi güzel bir nemlendirici uyguluyorum. Ben burada ozon yağıyla yaptığım güzel bir kremim var. Onu kullanıyorum. Çok iyi geliyor cildime. Gerçekten cildimin nefes aldığını hissettim. Evet, cilt nefes alıyor biliyoruz. Ama bunu hissettiren bir maske yaptık. Üzerine de güzel bir kremle, nemlendiricimizle taçlandırdık. Bakın farkı görüyorsunuzdur ama dokunduğunuzda daha da iyi hissedeceksiniz cildinize. Şimdi geldi, bunu yüzümüze nasıl kullanıyoruz? Tüm yüzümüze, boyun, dekolte, gözaltı, hatta göz kapaklarınıza bile sürün. Oradaki renk dengesizliklerinin, özellikle gözaltımızda biliyorsunuz renk dengesizliği oluyor, kararmalar oluyor, şişlik oluyor. Oradaki renk dengesizliğini gideren
çok güzel ürünler kullandık. Biz burada safran kullandık, o renk dengesizliğini gidersin. Sivilce probleminiz varsa mayayla hem yağlı hem kuru cilt tipini dengeli hale getirdik. Süt kullandık, cildimize ışıltı kattık. Ozon yağı kullandık, cildimize nefes aldırdık. Tüm bunlar bir araya geldiğinde hem leke problemi hem kırışıklık, egzema, sedef, sivilce, akne, renk dengesizliği, tüm bu problemleri tedavi edecek çok güzel bir maske yaptık. Bakın göz kapaklarıma da sürüyorum. Lütfen göz uygulamasını yaparken elbette biraz daha dikkatli olun. Aman gözlerinize kaçırmayın. Orada o yüzden parmaklarımla göz altıma ve göz kapağıma uygulamayı yapıyorum. Sürdüm. Şöyle çok güzel oldu. Kalın bir tabaka halinde ellerime ve tüm yüzüme, boyun dekolte bölgesine bir güzel sürdüm. Bakın safranı da görüyorsunuz. Kalsın onlar cildinizde. Bu arada küçük bir uyarı. Bu maskeyi yaparken beyaz bir kıyafet giymeyin. Öyle talihsizlik yaşadım. Ama çıkıyor çok rahat bir şekilde. O beyaz kıyafetten de dökülen maske çıktı, rahat olun. Bakın yüzüm gerilmeye başladı. 20 dakika sonra işte o gerilme hissi maskenin artık çıkması gerektiğini size gösteriyor. Maske yüzünüzdeyken çok fazla mimik yapmayın. Bu aralıklar boş kalır. Çünkü ben maske tamamen kuruduktan sonra size etkisini göstermek için ağzımı yüzümü biraz oynatıyorum. Siz yapmayın. Şimdi fırçalıyorum. Lütfen bu maskeyi hemen böyle aynanın önüne, lavabonun önüne geçip de çıkartmayın. Şöyle biraz suya batırdığınız bir fırçayla ova ova çıkartın ki İnanılmaz güzel sonuç alın. Bakın alttan hemen kızarık çıkıyor benim derim. Evet, gerçekten kıpkırmızı taptaze bir deri çıkıyor. Burun üzerindeki siyah noktalara da, çenedeki fazla yağlanmaya, boyundaki kırışıklıklara çok etkisi var. Göz kapak düşüklüğünüz varsa, göz altında morluklarınız, ince çizgileriniz varsa onlara da çok iyi geliyor. Ama dediğim gibi hemen çıkartmayın. Şöyle ova ova çıkartın. Bakın alttan kırmızı, taze, güzel doku çıktığında eminim siz de çok daha mutlu olacaksınız. Önce ılık, sonra da şöyle buz gibi suyla bir güzel yıkıyorum. Kan akışını hızlandırıyorum. Cildimi tazeliyorum. Ölü deriyi bir güzel gideriyorum. Şöyle cildime dokundukça o tazelik hissi geldikçe de iyi ki de yapmışım bu maskeyi. Oh diyorum. Maskeyi ne sıklıkta yapalım? Haftada bir, hadi en fazla haftada 2 kere yapabiliriz bu maskeyi. Çok kuvvetli, çok etkili bir maske. Düzenli olarak haftada 1 kere yapmaya devam ederseniz müthiş sonuçlar elde edersiniz. Bir güzel yüzümü yıkadım, kuruladım nazikçe ve son olarak da o güzel ozon yağıyla hazırladığım kremi sürüyorum. Aşağıdan yukarı, içten dışa doğru da bir güzel masajımı yapıyorum. Kendimi çok daha güzel hissediyorum. Umarım siz de kullanır ve çok güzel sonuçlar alırsınız. Kullanırsanız lütfen alta o değerli, o güzel yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hobifan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın. Bir de kendinize çok iyi bakın. Bay bay.